Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün hemen 10 dakikada şipşak, yılbaşı sofralarınızı şenlendirecek, bayılacağınız çok nefis 2 adet meze yapıyorum. Birisi Brüksel lahanası ama özel bir sosla, diğeri de pazıdan nefis bir alaçatı mezesi. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi güzelce yıkadım, saplarını aldım. Geçen gün biliyorsunuz saplarından güzel yemek yapmıştım. Oradan ayırdığım 7 adet pazım var. Tam ortalarından 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğüm parçaları da bir daha bölüyorum. Şimdi ince olarak pazılarımı kesiyorum. Yapılışı çok kolay, çok leziz ve gerçekten Alaçatı'da çok meşhur olan, birçok mezecide de çok pahalı fiyatlarla satılan ve bulabileceğiniz bir meze bu. İnce dilimliyoruz yalnız. Buradaki önemli nokta bu. Tavamıza bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Ve hemen doğramış olduğumuz pazılarımızı ilave ediyoruz. Pazılarımızın üzerine hemen bir yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Tuz sizin zevkinize bağlı ama birazcık koymamız lazım çabuk söndürsün diye. Yeşilliklere tuzu koyduğumuz zaman kolay söner. Şöyle hemen bir 3-5 dakika kadar pazılarımızı biraz yumuşatıp öldüreceğiz. Çok fazla öldürmeyelim ama. Pazılarımı zeytinyağında bir 3 dakika güzelce kavurdum. Çok fazla kavurmayacağım. Yeşilliği de gitmesin. Gördünüz hacim kaybetti. Sindiler ve yumuşadılar. Zaten yaprakları. Altını kapatıyorum. Ilısın, biz de sosunu yapalım. Şimdi kasemizin içerisine 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu alıyoruz. Süzme ya da normal yoğurt tamamen sizin zevkinize bağlı ama çok sulu olmamasını tavsiye ediyorum. Şimdi güzelce yıkadım. Limonumun hemen çok fazla beyazına kaçmadan, çünkü beyaz kısımları acı olur, biraz limon kabuğu rendeliyoruz. 2 diş sarımsağımız var. Hemen 2 diş sarımsağımızı da içerisine katıyoruz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da limon sıkıyoruz. Hemen üzerine biraz tuz. Limon ve limon kabuğuyla, suyuyla birlikte inanılmaz bir lezzeti oluyor bu sosun arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı öneriyorum. Şimdi 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı tekrar ilave yapacağım. Bunun üzerine yağlı sos yapmayacağız. Pazıyı kavururken de zaten çok fazla yağ koymadık. Şöyle homojen haline getiriyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bu arada ılımış olan pazılarımızı da hemen üzerlerine ilave edeceğiz. Evet, pazılarımızı da ilave ettikten sonra güzelce karıştıracağız ama biraz karabiber çekeceğiz. Çünkü karabiber çok yakışıyor pazıya. Evet, karabiberimizi de şöyle biraz çektikten sonra yoğurdumuzla pazılarımızı güzelce karıştırıyoruz. Servis tabağımıza alıyoruz. Biraz buzdolabına hemen atacağız. Biz de bu arada şipşak ikinci mezemizi hemen hazırlayacağız. Şimdi güzelce kabuklarını soyduğum ve yıkadığım Brüksel lahanalarımı ortadan 2'ye bölüp onları da 2'ye böleceğim. Yani 4'e böleceğim. Lokmalık olacağı için mutlaka 4'e bölün Brüksel lahanalarınızı. Müthiş lezzetli ve sağlıklı bir meze olacak bu. Hiç denememiş olanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Brüksel lahanalarımın hepsini 4'e bölüyorum.
Evet, kestiğim Brüksel lahanalarımı buharda pişireceğim. Uygun bir tenceremin sadece dibine biraz su aldım. Fokur fokur kaynattım. Süzgecime kestiğim Brüksel lahanalarımı koydum. Kapağını da kapatıyorum. Şimdi altını kısıyorum. Sadece bir 5-6 dakika kadar buharda yumuşatacağım. Brüksel lahanası fazla pişmez. 5 dakikadan sonra acımaya başlar. İster buharda ister suda haşlayın. Acı tadı çıkar. O yüzden hem vitamini kalsın hem lezzetli olsun diye sadece 5-6 dakika bir buharda pişecek. Biz de orada sosunu yapalım. Şimdi müthiş bir sos yapacağız. Bunun için küçük bir mor soğanım var. Çok büyük olmasına gerek yok. Çünkü meze olarak yapacağımız için ve Brüksel lahanalarımıza çok fazla olmadığı için ufak bir soğan yeterli. Fakat burada önemli olan soğanlarımızı çok minnacık kesmeye çalışmamız. Ufacık keseceğiz. Ufacık kestiğimiz soğanlarımızı hemen kasemize alıyoruz. Bir diş sarımsağımız var. Üzerine bastırıyoruz ve bunları da ufak ufak doğruyoruz. Sarımsaklarımı iyice ufaltıp kestikten sonra şöyle bıçağım yardımıyla biraz üzerlerine basıyoruz ve onları iyice eritme aşamasına getiriyoruz. Ezdiğimiz sarımsakları kaseye ilave ediyoruz hemen. Yarım kapya biberim var. Bunları da ince önce sonra da minnacık hemen doğruyoruz. Sıra geldi domatesimize. Bir adet güzelce kabuğunu soyduğum domatesim var. Bunu 4'e bölüyorum. Daha önce göstermiştim çekirdeklerini çıkarma yöntemini. Çünkü bu çekirdekler çok fazla su yapacak. Bize bir faydası yok ve sosumuzu tadını kaçıracak. O yüzden çekirdeklerimizi alıp domatesimizin etli bölümünü kullanacağız sadece. Çekirdeklerini çıkarttıktan sonra işimiz kolay. Bunları da hemen minik minik küp küp doğruyoruz. Dediğim gibi ama hepsinin minik olması lezzete lezzet katıyor. Özel bir sos bu arkadaşlar. Şimdi doğradığımız bütün bu sebzelerimizin üzerine bir yarım limonumuzu sıkıyoruz. Muhteşem sosumuzu hazırlıyoruz şimdi. 2 yemek kaşığı kadar soya sosu, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 2 yemek kaşığı nar ekşisi. Müthiş güzel bir sos oluyor bu. Birçok şeye kullanabilirsiniz ama özellikle Brüksel lahanası, brokoli bunlara çok yakışıyor. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı koyuyoruz, zeytinyağımızı. Hemen tuz çekiyoruz. Tuz zevke bağlı, ne kadar arzu ediyorsanız. Biraz da çekme karabiber. Bu arada Brüksel lahanalarımız da olmak üzere. Dediğim gibi 5 dakikayı fazla geçirmemek lazım. Aksi takdirde çok acılaşırlar. Şimdi bu müthiş sosumuzu iyice karıştırıyoruz ve buluşturacağız Brüksel lahanalarımızla. Hemen Brüksel lahanalarımızı sosumuzun içerisine atıyoruz. Bu sefer soğumasını beklememize gerek yok. Çünkü sıcaklıkla bozulacak herhangi bir şey yok içerisinde. Tam tersi bu sıcaklıkla Brüksel lahanası bu sosu çok daha güzel bir şekilde içine emecek. Daha çok lezzetlenecek. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyoruz. Hemen servis tabağına alıyoruz. Evet. Bugün de şipşak yılbaşı sofralarınızı şenlendirecek nefis görüntülü ve lezzetli 2 adet meze yaptık. Birisi Brüksel lahanası, birisi de pazıdan oluşuyor. İnanın ikisini de tadına bayılacağınıza ben emin ve kefilim. Lütfen yapın çünkü 10 dakikamı bile almadı bu ikisini yapmak. Özellikle yılbaşı gününde çok telaşeli, hengameli sofra hazırlık zamanında bu tarz pratik, lezzetli, güzel mezeler çok kolaylık veriyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de evinizde denersiniz. Hepinize şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Ve
Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, henüz kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman paylaştığımız her video hiçbir şekilde kaybolmadan size bildirilir ve siz de izlemiş olursunuz. Bana destek olmayı arzu ediyorsanız eğer videolarımı sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız ve ufak da olsa yorumlar yapar, emoji de olsa kalpler bırakırsanız gerçekten bana çok destek olmuş olursunuz ve videolarımın, tariflerimin birçok kişiye ulaşmasını, izlemesini sağlamış olursunuz. Size çok çok teşekkür ederim. Hem beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için, hem güzel yorumlarınız için, hem de destekleriniz için. Sizleri seviyorum. Gerçekten varlığınız benim için çok önemli. Fikirleriniz, yorumlarınız çok değerli. Hepsini okuyorum. Yarınki tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.